Herkese merhaba, ben Arzu. Kozmik Tarot Arzu ile Bir Şeyler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün açılımımı bir takipçinin yorumu üzerine yapıyorum. Aslında soruyu sorduğunda ben de durup şöyle bir düşündüm. Çünkü bunu yaşayan ne kadar çok insan var? Bu cevabı arayan ne kadar çok insan var? Aklımdaki kişiyle olan bu ilişkinin sonu ne olacak? Bu çok sık sorulan ama cevabı gerçekten cesaret isteyen bir soru ve bugün buna bakıyoruz arkadaşlar. Şunu en başta belirtmek isterim size. Tarot bize kesin bir kader yazmaz tabii ki. Ne olacağını değil, neden bu noktada olduğumuzu gösterir. Kartlar bize şu an bulunduğumuz yerden bakıldığında hangi olasılıkların önümüzde durduğunu anlatır. Elbette ki seçimlerimiz yolumuzu belirler. Farklı seçimler yaptığımızda bugün baktığımız bu yollarda değişebilir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Olasılıklara cevap almak, bir farkındalık edinmek niyetiyle zamansız bir zamana kolektif bir açılım yapıyorum ben arkadaşlar. Hangi arkadaşım her ne zaman bu videoyu izlerse kendisine şifa ve farkındalık olsun niyetim var. Diyoruz ki ilişkimin, aklımdaki kişiyle ilişkimin sonu ne olacak? Ben bu konu için 6 tane kart çekmek istiyorum. Hemen başlıyorum kartlarımı çekmeye. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve şuradan bir kart daha. 6. kartım. Hepimize şifa olsun. Bakalım kartlarımız bize sorumuzu nasıl cevaplayacak. Düzeltelim önce şöyle bir 6 kartımızı. Evet. Çayımızı da içelim. Arkadaşlar ben açılımları yaparken çay kahve alıp buraya koyuyorum. Ondan sonra açılım yaparken tamamen unutuyorum. Bugün çayımı da unutmadan devam edelim. Şimdi birinci kartım için şu soruyu soruyorum. Aklımdaki kişiyle aramdaki ilişkimin şu anki durumu nedir? Şu anki enerjisi nedir? Yani bu bağ hangi noktada? Açalım bakalım. Kupa ikilisi. Kupa ikilisi geldiyse eğer aslında bu ilişkinin temelinde karşılıklı iki tarafın da birbirlerine karşı his olduğunu. Yani bu sadece sen hissetmedin, sadece o da hissetmedi. Yani burada karşılıklı bir durum. İki taraf da bu bağı fark etmiş. İki taraf da birbirini duygusal olarak tanımış diyebiliriz. Şu ihtimaller çok güçlü. Bu kişi sana karşı bir şeyler hissediyor olabilir ama bunu yüksek sesle dile getirmiyor olabilir. Aranızda bir çekim, bir yakınlık oluşmuş fakat ilişki adı konulacak bir noktaya gelmemiş olabilir. Hayatında başka sorumluluklar, başka gündemler olduğu için bu duyguyu, bu hislerini şu anda geri planda tutuyor olabilir. Başka mesela bu iki kişi bakın birbirlerine aynı anda bakıyorlar. Yani hisleri aslında karşılıklı. Ama şöyle bir şey de düşünüyor olabilirler. Hani ikisi de ilk adımı ben mi atmalıyım diye düşünüyor olabilir. Aramızda bir şey var ama bunu bozmak istemiyorum duygusu olabilir. Hani o adımı atarsam ya aramızda hissettiğimiz şey bozulur mu hissiyatı duygusu olabilir. Yanlış zamanda yanlış bir adım atarsam her şey dağılır ve yani bunu istemiyor karşılıklı. Bakın burada güzel bir paylaşım var zaten sonuçta. Biraz daha gözlemeliyim, duygularımdan biraz daha emin olmalıyım duygusunun çok yoğun olduğunu düşünüyorum şu anda. Ama şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Burada soğukluk yok, ilgisizlik yok, birbirine karşı bir kopukluk yok. Aksine her iki tarafta çok temkinli, karşılıklı ama sessiz bir bağları var. Adım atılmamış ama bir yakınlık var. Yani hissediyorlar ama açıklanmamış, açıkça yaşanmayan bir ilişkiden söz konusu şu an için burası. Hemen bir destek kart çekelim ve destemize diyelim ki şimdi bu ilişkinin şu anki enerjisini burada gördük ama bu bağın kalpte yarattığı etkiye bakmak istiyorum.
kalbimizde ne var? Kalpte yarattığı etki diyorum. Şöyle kartımı göstereyim. Hemen okuyacağım şimdi size arkadaşlar. Buralar dağıldı. Şunları bir toplayayım. Kabullenme demiş kartım. Ve diyor ki değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenin. Değiştirebileceklerinizi değiştirecek cesareti ve aradaki farkı bilecek bilgeliği arayın dediği kartım. Yani aslında bu karşılıklı hissiyatın her iki tarafta kabullenmiş, farkında, fakat her iki tarafta adım atamıyor. Herkes karşıdan bekliyor. O adım atarsan bir şeyler ya bozulursa gibi bir düşünce. Ya da belki hayata dair başka sorumluluklar var ve o sorumluluklardan dolayı henüz buraya yeteri kadar vakit ayıramayacağını, yeteri kadar bu tarafla ilişkiyle ilgilenemeyeceğini düşündüğü için bir geri adım atma durumu söz konusu. Ama iki tarafta kalbinde bu durumu kabullenmiş ve karşı taraftan bir adım bekleme durumunda, ya da kendisi belki de adım atıp atmamayı düşünür durumda. Evet. İkinci kartıma geçiyorum ve buradaki sorum şu: aklımdaki kişi bu ilişkiye nasıl yaklaşıyor? Bu baya dair düşüncesi ve bakış açısı ne diyorum ve aslında çok da güzel bir kart geldi. Yıldız kartı. Şimdi yıldız kartı aslında çok umutla bu ilişkiye baktığını söyleyebiliriz. Ama bir taraftan mesafeli bir duruşu da var. Bu böyle bir anlık hevesle atılan bir umut gibi değil. Daha çok içten içe korunan, hani belki bir gün olacak bu ya da illaki bir gün olacak gibi böyle içten hissettiği bir umut. Yani böyle gelip geçici bir heves gibi bir durum olmadığını bu kartı görüyorsam söyleyebilirim. İşte seninle ilgili şöyle düşünüyor. Yani şu an için şartları uygun olmayabilir. Hayatında başka sorumluluklar olabilir ama seni de kaybetmek istemiyor. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyor. Şu anda adım atarsa işte şu yıldız gibi olmayacağından korkusu var diye söyleyebilirim. Yani adım atarsam hayal kırıklığı yaşarım korkusu ve hissiyatı olabilir. Netleşmesi gereken başka sorumlulukları var diye düşündürüyor beni bu kart. Aslında şöyle de söyleyebiliriz. Bu kişinin aslında sizinle ilgili içerisinde bir ışık yakmış. Bakın parıl parıl parlıyor. Fakat bu ışık henüz bir harekete dönüşememiş. Yani sizi ciddiye almıyor değil. Sadece hemen şimdi değil. Biraz gözlemlemeyi ve beklemeyi seçtiğini söyleyebiliriz. Tamam, yani sonuçta aslında umut eden bir şey var. Hatta karşılıklı bir hissiyat var. Ama bir türlü harekete de geçilmiyor. Bu durumun sizin kalbinizde yarattığı hissiyat nedir? Ben ona bir bakmak istiyorum. Hep karşı tarafa bakıyoruz ama biraz kendimize de bakalım. Sizin kalbiniz bu duruma ne diyor? Bu durgun bekleyiş. Çünkü aklınızdaki kişinin ilişkiye dair hislerinden belki de emin olabiliyorsunuz, o halinden, hareketinden, ama bir türlü adım atmıyor. Buna dair siz ne düşünüyorsunuz? Sizin kalbiniz ne diyor diyorum ve bakalım ne çıktı. Sahte umut. Sahte bir ikiz alev size yaklaşarak duymak istediğiniz şeyleri söyleyecek, ancak daha sonra durumun böyle olmadığını keşfedeceksiniz. Yani aslında demek ki sizin kalbinizde bu tereddüt çok fazla var. Bakın bu hissettiğim şey sahte mi? Yani hani o benim gerçekten hayatımda olmasını istediğim kişi gibi, kalbinizin söylediği büyük ihtimal bu. Bu benim ikiz alevim gibi. Ama bir türlü karşıdaki de hareket etmeyince, bir türlü o duygularını size açmayınca bu sefer siz de yani bu böyle değil. Bu sahte bir şey. Gerçek değil. İşte ilişkiye bir türlü inanamıyorsunuz. Bir şey olacak mı olmayacak mı? O somut adımı tabii ki elbette bekler durumdasınız ama yani buradaki kartlarım aslında karşıdaki insanın da bu ilişkiye karşı boş olmadığını bana gösteriyor ama bir türlü adım atmıyor. Yani bu adım atmamasındaki sebep başka sorumluluklar mı? Daha önceki ilişkilerinde yaşadığı kırgınlıklar mı? Ya da sizden emin olamaması mı? Adım atarsam hayal kırıklığına mı uğrarım düşüncesi.
Ama bunun sizde yarattığı duyguda maalesef yani ben gene aldanıyorum, gene yanılıyorum, gene sahte bir umudun peşine düşmüş durumdayım hissiyatını sizin kalbiniz söylüyor. Devam edelim. Şimdi bu kartımıza diyelim ki bu ilişkide benim fark etmediğim, gözümden kaçan ne? Kılıç prensi. Son zamanlarda baktığım bütün açılımlarda neredeyse çıkan bir kart bu. Demek ki şu anda ilişkilerdeki genel enerji, kolektif enerji böyle bir şey arkadaşlar. Demek ki çoğunlukla kalpten değil de herkes mantıktan ve zihinden düşünmeye çalışıyor şu an, bu aralar en azından. Benim baktığım ilişkiler için nedense bu cümleleri son açılımlarımda çok sık kurdum ama hep de aynı kart geliyor, görüyorsunuz işte. Şimdi benim fark etmediğim şey ne dediğim noktada Kılıç Prensi geldiyse, şimdi bu kişi sizi siz bir kere çok fazla düşünüyorsunuz bunu. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani sürekli bu kişi aklınızda ve sürekli aslında siz bile belki duygulardan çok mantığınızla hareket ediyor olabilirsiniz. Ama karşınızdaki insan da aynı şeyi yapıyor. Sizi çok merak ediyor, bu kesin. Hani bu kartı da görüyorsak aslında merak ediyor, ne yaptığını, ne hissettiğini gözlemliyor büyük ihtimalle. Ama kalbinden geçenler kendisinin de netleşmiyor ya da bir türlü hareket etmiyor. Yani mantığına bir şekilde oturtamıyor ya da işte o doğru zamanı bulamıyor. Sürekli doğru mu, yanlış mı, risk almaya değer mi, kontrolü kaybeder miyim, hayal kırıklığına uğrar mıyım? Her iki taraf için de sürekli bu sorular gündemde. Ve bu sorular gündemde olunca da aslında o hissiyatı, o duyguları, o kalbin sesini bir şekilde bastırmaya çalışıyor ve o bastırdığı zaman da elbette ki harekete geçmiyor. Evet. Ama işte o hareket olmadığı noktada da bakın kalbinizde sahte umut var yani. Hani bu kadar çok mantığı ön planda tuttuğunuz noktada da o zaman işte o hisler tamamen görülmez oluyor. O zaman da işte boş boşuna umut ediyorum. Yani bakın şimdi bu soruya da tekrar soralım. Tamam, bu zihinsel koyduğu sürekli duygularımla değil mantığımla hareket etmeliyim durumu kalbimizde nasıl bir etki yaratıyor diyelim ve bakalım. Şu kartımı çekmek istiyorum. Ne çıktı? Sağlıklı aşk, artık ilişkinizi ilerletme zamanı, aranızdaki güven ve dürüstlük ikinizin de gerçekten kendiniz olmanızı sağlıyor dedi. Yani gerçekten keşke bu olsun. Hislerinizden emin olduğunuz noktaya gelin ve o adımı atabilin ki hani tamam mantığa bir şeyleri oturtmaya çalışılıyor sürekli. Bunu anlayabiliyorum ama bir şekilde adım atmadan da bir şeyleri yaşamadan da bir doğru mu yanlış mı bunu da anlayamayacaksınız yani. Aşk sürekli mantığa oturtulabilecek bir duyguda değil tabii ki. Öyle olunca da yani ne kadar mantıklı olduğunu düşünseniz bile bir şeyleri yaşadığınız zaman her şey değişebilir. Çünkü seçimlerimiz hayatımızı değiştiriyor, yön veriyor. Şimdi tarotta da olasılıklarla ilgili neler olabilir diyoruz. Bir farkındalık almaya çalışıyoruz ama sonuçta hayatımızı belirleyen şeyler seçimlerimiz. Yaptığımız seçimlerle hayatımıza yeni yollar açılıyor ve o yeni yollarda yürümeye başlarken başka seçimler yaparsak bu sefer tekrar yeni yollar açılıyor. O yüzden gerçekten böyle bir sağlıklı aşka dönüşmesi umuduyla diyorum ve devam ediyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi bu dördüncü kartıma şu soruyu sormak istiyorum. Bu ilişkinin ilerleştirmesini zorlaştıran en büyük sınav ne? Bakalım esas kilit nokta gibi bir şey bu soru. Kupa 8'li. Değil mi? Tabii kupa 8'li. Şimdi kupa 8'li geldiyse bu ilişkideki zorlaştıran en büyük sınav diye sorduk. Duygusal olarak bırakıp bırakmama konusu. Bakın arkasını dönmüş ve giden biri var burada. Bırakıp bırakmama konusu aslında en büyük sınavlardan bir tanesi. Yani aslında burada sevgi yok değil. Aksine sevgi olmasına rağmen bir tatminsizlik, bir kararsızlık, bir tamam işte bu diyememe durumu var. Dolayısıyla da
bir şeyler eksik kalıyor yani. Bir şeyler eksik kalıp tamamlanamıyor. Tamamlanmadığı noktada da sürekli aklındaki o soru, bu ilişki bana yetiyor mu? Hani kalbi var diyor ama bir şekilde iç dünyasında sürekli bir şeyleri sorguladığı için e, ne yapacağı konusunda bir kararsızlık. Hani bırakıp gidebilirim ama bırakıp gidersem duygularım var, hislerim var. Ama kalırsam da kaldığım beni tatmin etmiyor gibi bir durum burada söz konusu. Şöyle düşünebiliriz. Daha önceki ilişkileri ya da hayatında yaşadığı bir takım durumlardan dolayı duygusal olarak çok yorulmuş olabilir. Böyle bir süreç olabilir hayatında. Aynı döngüleri çok fazla tekrar yaşamış ve artık tekrar o döngüleri bir daha yaşamak istemiyor olabilir. Yarım kalan bir şeye devam etmek mi yoksa yürüyüp gitmek mi ikileminde kalmış olabilir. Yani aslında gitmek istiyor bazen ama gidemiyor, aklı burada kalıyor, tam kopamıyor. Fiziksel ya da duygusal olarak bir uzaklaşma düşüncesi var ama kalbi hala burada. Yani sürekli o mantık herhalde çok fazla devreye girdiği için kalpteki şeyle mi, yani kalbindeki hissiyatıyla mı hareket etmeli yoksa bırakıp gitmeli mi? Bu ikisi arasındaki seçim yapmak işte bu ilişkinin ilerlemesini bir türlü zaten ilerletemeyen şey bu. Şimdi buraya da tekrar bir destek sorusu sorsak kartlarımıza. Bu sefer diyorum ki şu kart desteme sadece bu ilişki için bana bir şey söylesin. Yani kartın cevabı, ben bir soru sormuyorum. Diyorum ki kartım bana burada ne söylerdi? Neyi duysaydık bir farkındalık olurdu diyorum. Ve bakalım ne diyecek kartım. İlahi rehber dedi. Şöyle göstermek istiyorum size de. İkiz alevinizle tanıştınız, sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edip her şey ilahi zamanlamayla takip edin. Her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecektir. Gerçekten muhteşem bir cevap oldu bu. Tekrar okuyayım size. İkiz alevinizle tanıştınız, sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecektir dedi. Zaten bakın burada sizin kalbinizde ikiz aleviniz olduğunu düşünmüştü ama bu sahte. Çünkü karşı taraf bir türlü hareket etmeyince gene boş yere umut ediyorum demişti ama şu anki sadece rehberlik olsun deyip soru sormadan açtım kartım. İlahi zamanlamaya güvenin dedi. Bu sizin ikiz aleviniz dedi. Ama işte şu kararsızlık umarım bir an önce bir karara dönüşür. Bir an önce bir harekete dönüşür. Ne yapmak istediğine karar verir ve hareket eder. O zaman her şey sizin için netleşecek zaten. Şimdi genel olarak şöyle bir bakalım. Şimdi aranızda dedik ki aranızda bir bağ var. Bu bağ gayet gerçek hissettiriyor. Karşı taraf bu bağda hiç umutsuz değil. Şu yıldız kartı alamadım da kartımı. Ama zamana bırakıyor. Sizi izliyor, analiz ediyor ama bir türlü adım atmıyor. Ve en büyük sınavı da ne dedik? Ya bu ilişki bize yeter mi? Bu haliyle ikimiz de mutlu olur muyuz? Kalmalı mıyım? Gitmeli miyim? Kalbim kal diyor ama aklım ne yapacağını bilemiyor. Bir şekilde kalmakla gitmek arasında kalan bir ikilemim var dedi kartlarım. Devam edelim. Şu 5. kartıma da. Hiçbir şey değişmezse, her şey bu şekliyle kalırsa bu ilişki nereye gider diye soruyorum. Ve Allah, ermiş. Şimdi ermiş kartı geldiyse aslında hani şurada gitsem mi kalsam mı demiştik ya. Şimdi ermişi görüyorsak o zaman sessiz bir şekilde geri çekilmeyi, gideceğini, duygusal mesafeyi seçeceğini düşünebiliriz. Daha az iletişim kurabilir. Biraz daha kendi içine dönebilir. Yavaş yavaş uzaklaşma şeklinde gitmeyi seçebilir diye düşündürüyor bana bu kart. Yani bir şekilde şu an devam etmek içine sinmiyor olabilir.
biraz durup ne istediğimi anlamalıyım diye kendi içine dönüp duygularını daha çok irdeleyip ona göre karar verebilir. Ama bu size hani benden uzaklaşıyor, benden gidiyor hissiyatını yoğun bir şekilde hissettirebilir. Şimdi bu kartı açarken biliyorsunuz şu destemden yere bir kart uçtu. Siz görmediniz kamerada ama ben bu noktaya o kartın bir rehberlik etmesi ihtimaline karşı hemen o kartı alacağım ve devam edeceğim. Evet, yere düşen kartımı aldım ve geldim. Size de göstereyim. Diyor ki kötü dediğin şeyin içindeki iyiyi gör, acılarındaki hiçbir şey anlamsız değil. Yani bu gidiş eyvah benden uzaklaşıyor, gidiyor, bu ilişki bitiyor dediğiniz nokta belki sizin için çok kötü hissettiriyor. Çok üzülüyorsunuz. Ama her şey aslında olması yaşanan her şey bizim iyiliğimiz için bir şekilde. Hani günler sonra, yıllar sonra bazen diyoruz ki iyi ki öyle olmuş. Şu anda bunu hissederken, yaşarken tabii ki bunu diyemiyor olabiliriz. Ama kartımız bu durumu bize hatırlatıyor. Yani şu anda evet üzülebilirsin ama yarın öbür gün belki de iyi ki diyeceksiniz. Bu insan olmayacak, belki çok daha mutlu olacağınız biri karşınıza çıkacak. Ya da bu insanla sonuç daha ne belli değil. Çünkü bu insan zaten netleşememiş, daha kararsız. Bu kartım sadece dedi ki uzaklaşabilir. Uzaklaşabilir. Evet, devam edelim bakalım. Bunu da şöyle koyayım. Son kartıma, kamerada da görünmüyor. Şu son kartıma da sorduğum soru, bu ilişkinin varacağı yer ne? Bu bağ nasıl bir sonuçla tamamlanıyor? Ve Kupa Prensi. Evet, şimdi aslında Kupa Prensi geldiyse direkt şunu söyleyebiliriz. Bütün bu geri çekilmeler olabilir. İşte düşünceler, mantık mı, duygu mu, akıl mı, gitmeli miyim, kalmalı mıyım? Kalpten bir konuşmayla bir şeyler çözülecek. Yani bu ilişkinin sonucu aslında yumuşak bir şekilde sonuçlanacak bir konuşmayla. Yani böyle birdenbire beni bıraktı gitti ve işte bilmiyorum dönecek mi dönmeyecek mi ne olacak. Böyle bir kararsızlık değil de bir konuşma sonucunda olacağını düşündürüyor bana bu kart. Yani böyle büyük vaatler ve kesin kararlar değil ama işte seni hiç kırmak istemedim. Ne hissettiğini anlamaya çalıştım. Tam emin olamadım ve tam emin olmadığım için adım atamadım gibi konuşmayla yumuşak bir şekilde kapanır ve her ikiniz tarafından da net bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Yani duygu var bu ilişkide ama bir tatmin yok. Çünkü zaten bir hareket yok. O duygunun bir harekete geçirip de bir yaşanmışlık maalesef yok. Aslında çok sessiz ama bu sessizlik içerisinde bir fark ediş var aslında. Ama bu Kupa Prensi'ni görüyorsam diyorum ki bu bir şey konuşmadan kapanmayacak bir şey. Yani acaba mıya bırakıp da böyle muallakta kaldığı ne olacağı belli değil gibi değil. Eninde sonunda konuşularak bu ilişki bir sonuca bağlanacak. Bu konuşma sonucunda ben gidiyorum deyip gitmesi gerektiğini de söyleyebilir ama konuşmada belki o karşılıklı duygular dökülmeye başladığında işte önümüze bir yol belirleniyor ve o yola göre bir seçim yapıyoruz. Artık o yol nasıl bir yol olacak ve nasıl bir seçim yapacağız o tabii ki tamamen size kalmış arkadaşlar. Ama en azından böyle bu ilişki için şöyle söyleyebilirim. Hayır şey değil hani böyle hiçbir şey belli değil. Gelecek mi gitti de gelir mi acaba? Acaba bir gün mü? En azından o netlik biraz daha hani konuşulup karşılıklı bir şeyler anlatılıp netleşecek bir şeylerin olacağını bana düşündürüyor. Şimdi o zaman yüksek benlik destesine soralım ve diyelim ki bu ilişkiyle ilgili şu an benim için en yüksek hayrıma alacağım tutum ne olabilir? Ve bakalım kendime karşı en net duruşum nasıl olur? En doğru duruş nasıl olur? Bize bir tavsiye vermesini istiyorum kartlarımın. Kartım dedi ki beklenmeyeni bekle, risk almalısın. Evet,
Bunun şurada bir tane de kart kalmış. Destenin tamamını elime alamamışım. O kartı da size okumak istiyorum. Hayat sana ayna tutuyor diyor kartlarım. Beklenmeyeni bekle, risk almalısın. Hayat sana ayna tutuyor. Demek ki biraz önümüze bakmalıyız, yolumuza devam etmeliyiz. İçimizde ne var? Gerçekten ne istiyoruz? Hani bazen de bazı şeyleri çok fazla büyütüyoruz kafamızda arkadaşlar. Gerçekten bu ilişki sizin için en mükemmel olanı mı? Kendi içinize de bir dönün bakın. Siz ne hissediyorsunuz? Hani madem bu hislerim çok kuvvetli, onu bu kadar bekliyorum. O zaman o adımı siz mi atmalıydınız? Hani şurada kim adım atsa acaba diye bir beklenti var ya. Bir de önemli olan burada aslında bir şeylerin sürekli gerçekten netleşeceği, hani şu konuşarak, bir karar vererek. Hani çünkü şu anda her şey böyle ortada, her iki tarafta bekler durumda. Şimdi bu açılım aslında bir seçim yapmamız gerektiğini bize hatırlattı. Herhangi bir son söylemedi ama artık aynı yerde kalamayacağımızı net bir şekilde hatırlattı. Bazen kartlar kal ya da git demiyorlar. Ancak kendini ertelememen gerektiğini, yani kendi içine dön bak, kendini erteleme, ne istiyorsun fark et ve kendi istediğin yönünde harekete geç. Bunu bize hatırlattı. Bu bağ nereye gidecek bunu bilemiyoruz ama nerede durmamız gerektiğini biliyoruz. Kendimiz ne istediğimizi biliyorsak nerede durmak istediğimizi biliyoruz demektir. Peki siz olsanız bu noktada neyi seçerdiniz? Yani siz kendi içinize döndüğünüzde içiniz size ne söylüyor? Bu konuyu da yorumlarda yazarsanız eğer beraber konuşmuş oluruz. Kanalıma abone olmayı seçerseniz bu tip açılımları da ve yaptığım diğer çalışmaları da kaçırmamış olursunuz. Bir yorum, bir de beğeni ve abone olmanız beni çok çok mutlu eder. Diğer açılımlarda, çalışmalarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.